Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bugün hayat veren su, yarın sizi boğabilir. Hiç düşündünüz mü? Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan suyun bazı gizemler olabileceğini, peki size suyun insanlar gibi duyguları olduğunu, iyilikten ve kötülükten etkilendiğini söyleseydim, acaba suda bizim gibi mutlu olabiliyor veya yapılan kötülükler ve haksızlıklar karşısında sinirleniyor olabilir mi? Yapılan bilimsel araştırmalar suyun da tıpkı biz canlılardaki gibi hislerin olabileceğini gösterdi. İnsan vücudunun ve dünyanın büyük bir bölümü sularla kaplı. Az sonra edineceğiniz bilgiler belki de hayatınızın sonuna kadar işine yarayacak. Şu an videoyu izleyenlerden bazıları bilecektir. Eskiden kötü bir rüya gördüğümüz zaman büyüklerimiz hemen musluğu açıp gördüğümüz rüyayı akan suya anlatmamızı söylerlerdi. Sizce bu düşünceye sahip olanlar cahil miydi yoksa bizim bilmediğimiz büyük bir gizemin mi farkındaydılar? Boş ver bu işleri, rüyayı suya anlatacakmışsın da su da dinleyecekmiş diyenleriniz varsa videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü dünyanın kötü gidişatı, yaşadığımız olumsuzlukların, son zamanlarda hızla artan hastalıkların sebebi ve hatta çaresi olduğunu hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde suyun içinde şifrelenmiş olabilir. Her şeyin başlangıcına gidelim. Peygamberimizin bir hadisine göre başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece Allah ve hadise göre Allah'ın arşı yani bulunduğu yer su üzerindeydi. Yerin ve göğün oluşumundan çok uzun bir süre sonra Allah bu gizemlerle dolu maddeyi dünyamıza gönderdi. Hayat başladı derken insanoğluyla tanıştı. Varoluşumuzun temel yapı taşı olan suyu hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Onun sayesinde temizleniyor, besinlerimizi üretiyor, yemeğimizi pişiriyor, gerektiğinde serinliyor, gerektiğinde ısınıyoruz. Saymakla bitmeyecek bir liste oluşturulabilir suyla ilgili. Peki hiç bunları yaparken derinlemesine düşündük mü? Nedir bu maddeyi böyle değerli kılan? 1956 yılında Güneydoğu Asya'da kitle imha silahlarının üretimini yapan ve araştırmalarının yapıldığı gizli bir askeri laboratuvar vardı. Aralarında birçok bilim adamının da bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi ve toplantının konusu yıllardır üzerinde çalıştıkları güçlü ve yeni bir bakteriyolojik bir silahtı. İnsan nesli açısından çok tehlikeli olabilecek bu silah için yapılan araştırmaların neredeyse sonuna gelinmişti. Dünya için büyük önem arz eden toplantı aniden kesildi. Toplantıya katılanların hepsi şiddetli yemek zehirlenmesi belirtileri ile acilen hastaneye kaldırıldı ve kurtarılamadı. Burada yapılan araştırma sonucunda ne olduğu konusunda hiçbir sonuca ulaşılamadı. Toplantıya katılanlar masanın üzerinde bulunan sürahideki sudan başka hiçbir şey tüketmemişlerdi. Su incelendi fakat herhangi bir zehir veya zararlı bir katkı maddesine rastlanılamadı. Lakin herkesin raporuna göre sudan zehirlenme olarak geçti. Yıllar sonra yapılan bazı bilimsel araştırmalarda suyun bulgularına ulaşıldı. Yapılan araştırmalar ışığında suyun kendi içinde dış etkenlerden, duygulardan ve düşüncelerden etkilendiği ve değişime uğradığı keşfedildi. Adeta bir bilgisayar gibi dış etmenlerden gelen bilgi ve enerjiyi hafızasına alıyor ve insan aklının hala anlayamayacağı şekilde moleküller arasında inanılmaz değişimler gerçekleştiriyor. Bilim adamlarına göre bu kümeler bir hafıza hücresi görevi görüyor ve su ile dünya ilişkisinin tarihine tamamen buraya kaydediyor. Moleküller ve alfabedeki harfler gibi yer değiştirerek birbirleri arasında geçişler yapıyor ve adeta gizemli bir şifre oluşturuyor. O toplantıda her ne olduysa, her ne konuşulduysa belki de içmiş oldukları su her şeyin cevabını biliyordu.
1995 yılında Japon bir bilim adamı yaptığı bilimsel bir çalışma ile tüm dünyada ses getirdi. Birbirinden farklı müzikleri suya dinleterek sudaki değişimi mikroskop altında inceledi. İnanılması güç bir şekilde su dinletilen müziklere göre şekil değiştirdi. Bilimin hala cevap veremediği bir soru. Neden su, sıvı, katı ve gaz halinin üçünde de bulunabilen dünyadaki tek madde? Japon bilim adamının yapmış olduğu deneylerin sonucuna göre suya en iyi gelen ve kristalleri birleştiren en güçlü kelimelerin sevgi ve şükretmek olduğu keşfedildi. Eğer su gerçekten de bu gibi insani duygulardan iyi ya da kötü anlamda etkileniyorsa, şayet üzerine dua okunmuş bir suyu içen kişinin sağlığı veya psikolojik durumu ile ilgili değişimler yaşaması hiç de garip karşılanmamalı. Suyun vücudumuzda dolaşmadığı tek bir yer bile yok. Beynimizin bile büyük bir bölümü sudan oluşmaktadır. Bilimin hala çözemediği bir gizemi belki de atalarımız çok iyi biliyorlardı. Ayrıca Kur'an'da bir surede şöyle diyor: sizi tertemiz yapmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyoruz. Normal yıkanma yolu ile temizlenmek mantığa uygun. Fakat su ile şeytandan nasıl arınabiliyorsun ve su kalpleri nasıl temizliyor? İşte tüm bu soruların cevabı suyun içinde gizli. Hemen her dinde suyun büyük bir önemi vardır. Tibetli rahipler hastalıkları iyileştirmek ve daha uzun yaşamın sırrını içimizdeki kötü sudan arınmaktan geçtiğine inanırlar. Acaba uzun bir yaşamın sırrı burada saklı olabilir mi? Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirmeden önce su ile abdest almalıdırlar. Hristiyanlar ise suyun içinde vaftiz edilirler. Peki yaşanılan olumsuzluklardan dolayı suda biz canlılar gibi hastalanıyor olabilir mi? Yapılan deneyler şunu gösteriyor ki şiddetli kimyasal arıtma işlemlerinden ve suyun biyolojisine zarar veren filtrelerden geçtikten sonra sistemdeki su evlerimize ulaşır. Fakat bu su maruz kaldığı kimyasalları ve şiddeti hatırlamaktadır. Binlerce ev ve apartmandan geçen kilometrelerce uzunluktaki borulardan akarken suyun biriktirdiği bilgi kirliliği ve negatif enerji giderek güçlenir. Su evimize ulaşana kadar bütün nefreti, garezi ve stresi üstüne alır ve vücudumuza girene kadar neredeyse ölmüş olur. Venezuela'da çok uzak, ulaşılması güç bir yer var. Oraya ulaşmak için 3 gün boyunca yağmur ormanları içinden geçmeniz ve 800 metre yüksekliğinde bir duvara tırmanmanız gerekir. Bu yüzden burada el değmemiş bakir bir su bulunmaktadır. Araştırmacılar buradaki sudan örnekler alarak üzerinde deneyler yapmışlar. Venezuela'dan aldıkları suyu sıradan içme suyuyla karşılaştırmışlardır. Özel geliştirdikleri bir makinede suyu inceleyen bilim adamları Venezuela'dan gelen suyun normal içme suyundan daha fazla aktif olduğunu gözlemlemişler. Üstelik öyle 3-4 katı fazla değil, tam 40.000 kat daha fazla aktif. Bu tür bir su vücudu ve bütün sistemi derhal aktive eden bir yapıya sahip. İşte belki de yerliler bu yüzden teknolojiden ve şehirleşmeden uzak kalmış olsalar da daha mutlu ve uzun yaşıyorlar. Medeniyetin oraya gelmesini kesinlikle istemiyorlar. Peki ya herkesin ilgisini çeken zemzem suyu? Japon bilim adamının zemzem suyu üzerinde yaptığı araştırma yine çok ilginç. Zemzem suyuna ezan sesi dinleten bilim adamı suyun bazı özel şekillerle karşılaştığını gözlemlemiş. Ardından çan sesi dinlettiğinde ise bu şekli almış. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyunun gizemi günümüz teknolojisiyle yapılan tüm araştırmalara rağmen hala çözülemiyor.
Suyun çölün ortasında çıkması ve kaynağının hala bulunamaması durumu daha da ilginçleştiriyor. Zemzem kuyusu denizden 80 kilometre uzaklıkta. Sadece 1,5 metre derinliği olan kuyudan hac mevsiminde milyonlarca hacının tüm su ihtiyacını karşılamasına rağmen su seviyesinde hiçbir azalma oluşmuyor. İçen kişinin açlığını ve susuzluğunu gideren zemzem suyu sadece ter olarak vücuttan dışarı atılabiliyor. Kesinlikle idrara dönüşmediğinden dolayı hacılara sadece zemzem suyu kullanmamaları gerektiği uyarısı sık sık yapılıyor. Amerika'da yapılan testlere göre zemzem suyu içinde bakteri ve mikroorganizma bulundurmayan tek su olma özelliğine sahip. 100 damla normal suya sadece 1 damla zemzem suyu eklediğinizde bütün suyun zemzem suyuna dönüştüğünü gözlemleyeceksiniz. Benim de hayretle baktığım ve çok ilgimi çeken zemzem suyu ile ilgili yapacağım araştırma videosu çok yakın zamanda kanalda yerini alacak. Su ile ilgili yapılan bir başka çarpıcı deney ise birbirlerinin görüş mesafesinde bulunan iki su kendi aralarında enerjilerini aktarmışlar. Bu sonuç bilim adamlarının şu soruyu sormasına sebep olmuş. Acaba vücudunun çoğunluğu sudan oluşan insanların kalabalık bir grupta çıkan kavgalarda kavganın nedenini bile bilmeden şuursuzca birbirlerine girmelerine yol açan sebep içlerinde bulunan sudan kaynaklanıyor olabilir mi? Peki zamanında Hazreti Musa peygamber için denizin ikiye ayrılması ya da suyun Hazreti İsa peygamberin üzerinde yürümesine olanak tanıması hala gizemini koruyorken biz insanoğlu bu olağanüstü armağana hak ettiği değeri veriyor muyuz? Dünyanın hemen her yerinde denize erişimi olan ülkeler endüstriyel ve radyoaktif atıklarını okyanusa bırakmaktadır. Bu atıklar yeryüzündeki suyun kalitesi ile beraber belleğini de değiştirmektedir. Geçtiğimiz 15 yıl içinde buzdağlarının erime oranı 3 katına çıktı. 35 yıl içinde fırtınaların ve kasırgaların yıkıcı gücü 2 katına çıkarak doğal afetlerin sayısı giderek artıyor. Son zamanlarda hiç beklenmedik yerlerde doğa olayları yaşamaya başladık. Komplo teorilerinden yola çıkarak acaba iklimleri yönettikleri bir silah mı kullanıyorlar ya da depreme yol açan bir teknoloji mi geliştirdiler diye şüphelenip duruyoruz değil mi? Ya insanoğlunun kötü gidişatı yüzünden doğa bizden yavaş yavaş intikam alıyorsa? Kim bilir, belki de kendimize çekidüzen vermezsek yakın gelecekte suyun intikamı daha ağır olacak.